Bugün size çok güzel haberler vereceğim. Industry 4.0 şimdi Ali Bey'den dinledik. İş 3.0 devrimi. Burada kaçınız çalıştığı işten memnun? Güzel, hiç fena değil. Peki, yanında bazıları firma olarak geldiğini biliyorum. Yanınızda var. Experter ekibi nerede? Peki, hayatınızın sonuna kadar bu işi yapmayı planlıyor musunuz? Güzel. Yine bazıları var ama eller azaldı. Peki size kendi kariyerinizi kendinizin çizebileceği ve her şeyin esnek olduğu bir geleceğin mümkün olduğunu söylesem ne düşünürdünüz? Şimdi size on demand devriminden bahsedeceğim. Ama anlatacaklarımın pek çoğunu Ali Bey anlattı. Onun için çocukluğumdan başlayacağım. Adana'da doğdum. Adana, Tarsus'ta liseyi okudum. Üniversiteye, İstanbul'a geldim. Daha sonra üniversiteyi bitirdiğimde ne yapacağımla ilgili hiçbir fikrim olmadığını farkına vardım. Ve korku içindeydim. Bu korku beni bir şekilde Hindistan'a götürdü. Hindistan'da uzun seneler kaldım. Farklı işler yaptım. Yaptığım ikinci iş aslında dünyada bir değişim olduğunu fark etmemi sağladı. Çalıştığım ilk firma Hindistan'da, ikinci firma daha doğrusu Hindistan'da, Amerika'da ve Avrupa'da olan işleri alıp orada binlerce kişi ve bunlar bahsettiğim işler aynı zamanda yatırım bankalarının veyahut da en ünlü danışmanlık firmalarının işlerini Hindistan, Şili, Çin gibi ülkelerde yapıyorlardı. Ve 1000 kişilik, 2000 kişilik firmalar A'dan Z'ye olmasa da en ünlü yatırım bankalarının işini A'dan belki U'ya ya da X'e kadar yapıyorduk. Ve bu değişim aslında büyük bir değişimin habercisiydi. Bundan 20-25 yıl önce başlayan internetle gelen devrimin iş gücüne yansımasının habercisi. Hindistan'dan sonra firma beni Şili'ye gönderdi ve Şili'de bana gelen ilk proje bir on-demand firmayı araştırmam üzerineydi. Airbnb. Otelcilik endüstrisini araştırırken bu firmanın nasıl olduğunu sordular. Bundan 6-7 sene önceydi. Ve Airbnb'yi araştırdım, büyülendim. Her şey çok farklıydı. Kaynaklar esnek olarak kullanılıyordu, bütünsel birlikte kullanılıyordu. Firma çok hızlı büyüyordu ve bu firma aslında ilk bir senesi yatırım alamamıştı. Çünkü yatırımcılar bu firmaya inanmıyordu. Olayın özünde güven vardı. İnsanlar başka insanlara evini kiralar mı? Bu kaynaklar ortak kullanılır mı? Birinci senesinde $20.000 aldıktan sonra şu an itibariyle yaklaşık 4,5 milyar dolarlık yatırımı olan bu sene halka olacak ve 190 ülkede 1 milyon kişiye ev kiralayan bir firma Airbnb. Çok etkilendim. Ve ondan sonra Türkiye'ye bunun iş gücü üzerine yansımasını düşürerek Türkiye'ye geldim ve Expertera'yı kurduk. Expertera aslında şu anda çok en üst düzey uzmanların çalıştığı ve kendilerinin saatlik, günlük ve proje bazlı danışmanlar yaptığı, Türkiye'den ve dünyanın her yerinden uzmanların çalışabildiği ve firmaların bu uzmanlarla esnek çalışabildiği bir platform. Ve on-demand devriminin bir habercisi. Çünkü on-demand devrimi sadece Airbnb ve Uber değil. On-demand devrimiyle ulaşım, finans, tüketim ürünleri, mekan, bireysel hizmetler. Bundan 20 sene önce, ben 20 sene aynı evde kaldım Türkiye'de, Beşiktaş'ta. Ve o zaman taşınırken bir kahvehaneye girip nerede burada taşımacı var mı derken şu anda bir siteye yazıyorum ve sabah taşımacılar evde oluyor. Böyle bir farktan bahsediyorum ekonomi değişiminde. Aslında hepsini buradan yönetebiliyoruz ve iş gücü de artık buraya doğru geçiyor. Şimdi bunu zaten az önce çok detaylı dinledik. Ama burada çok önemli bir değişim var.
Şu anda bulunduğumuz nokta tam olarak sanayi ekonomisinden bilgi ekonomisine doğru, yani internetle birlikte değişen bilgi ekonomisine doğru bir geçişteyiz. Ve bu geçiş bütün her şeyin değişmesi demek. Şu ana kadar 20-25 sene önce olan bu devrim ve oradan da sanayi 4.0'lara giden devrimin iş gücüne olan yansımasını kısmen gördük. Ama artık bu demek değil ki aynı şekilde çalışacağız. İşte burada iş 3.0 devrimi devreye giriyor. İş 1.0'da sanayi devrimiyle birlikte herkes tarım devriminden çıktı, tarlalarından çıktılar veyahut da demir atölyesinden çıktılar, firmalara girdiler. Herkes firmada çalışıyordu. İş 2.0'la birlikte aslında daha kontrat bazlı çalışmaya başlayan ve son 200 yıldır iş 1.0 devam ederken 1900'lerin ikinci yarısında özellikle iş 2.0 biraz daha öne çıkmaya başladı ve kontrat bazlı çalışma ortaya çıkmaya başladı. Daha sonra son 10 senelik bir gelişme bütün bunları alt üst etti. İş 3.0 devrimi, platformlar. Yani artık insanların on demand bir şekilde çalışmaya başladığı ve firmaların bu iş gücüne istediği kadar ve istediği zamanda kendi ihtiyacı kadar uzanabildiği, birlikte çalışabildiği bir devrim. Ben buna bulut iş gücü veyahut da yakasız çalışma da diyorum. Ne kadar büyük dersek, 2025 itibariyle yetenek platformlarında yapılacak iş hacminin 2.7 trilyon dolarlık ve bu sadece ilk adımı olarak bu arada değerlendiriliyor ve 540 milyon kişinin yetenek platformlarında çalışması bekleniyor. Bundan 8 sene içinde. Türkiye için bu ne kadar büyük? Yine 2025 yılında 800 bin kişi ve 40 milyar doların üstünde bir değişim. Yani on-demand kariyerlerimizi planlamaya, düşünmeye başlamamızda fayda var. Nasıl bir hızla dersek size yine bir grafik göstereyim. Bu online iş gücü endeksi grafiği ve son bir senedir tutuluyor. Bütün bu değişimler o kadar yeni ki çoğu istatistik zaten son 2 senenin istatistiği. Çok fazla ben kariyerimin ilk yıllarında da traderlık yaptım. Çok grafik analiz ettim. Herhalde bu grafiğin çok fazla bir analize ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Sadece son 2 aydaki değişim %30'un üstünde on-demand iş gücü platformları üstündeki çalışma. Peki bunun bizim için anlamı nedir? Geleceğin iş gücünde yetenek havuzları artık coğrafyayla sınırlı değil. Artık sadece yerel çalışanlara erişimle olmuyor. Yani gelin şurada bir ekip kuralım ve bir şeyler yapalım değil. Artık global yetenek havuzuyla çalışabiliyoruz. Bizim şu anda ekspertler olarak bazı designerlarımız Güney Amerika'da, bazı developerlarımız apayrı lokasyonlarda ama biz hala bir yandan burada çalışıyoruz. Şu anda bizle çalışan firmalar kendi on-demand yönetim kurullarını dahi kurabiliyorlar ve dünyanın çeşitli yerlerinde, Amerika'da, Avrupa'da, Çin'de bu iş gücünü yönetebiliyorlar. Kimi uzmanlar buraya geliyor, kimisi uzaktan çalışıyor ve bu şekilde geleceğin iş gücü işliyor. 2. Artık sürekli sözleşmeler ve tek bir şirket için çalışma değil, çalışanlar pek çok farklı müşteriyle farklı projelerde çalışabiliyorlar. Yani bir yere girdim, bana belirli bir iş verildi ve ben sadece onu yapıyorum değil, çok farklı müşteriyle kendi istediğimiz tipte farklı projelerde çalışabiliyoruz. 3. Ofis saatlerinde bu ödemeler, nasıl para kazanıyoruz? Artık ofis saatlerinde bulunup her ay başı maaş aldığımız bir çalışma yöntemi değil, esnek çalışma saatleri, günlük ya da saatlik bir şekilde çalışma ve sonuç bazlı ödüllendirme sistemleri üzerine gelişen bir model. Dördüncüsü, geleceğin iş gücünde bilgi çok daha açık ve çok daha paylaşımcı gitgide oluyor zaten. Ve eskisi gibi bir firma içinde kalan bilgiler değil, en iyi uygulamaların daha paylaşıldığı bir döneme giriyoruz. Ve artık firmalar uzun vadeli ve 5 senelik, belki 1900'lerdeki gibi 5 senelik planlar, 10 senelik planlar değil, çok daha dinamik, hızlı deneysel yöntemlerle, sprintlerle, sürekli öğrenmelerle kendini yapan ve yaşayan planlar üreten, artık anlık planlar değil, yaşayan planlar üreten yapılar ve organizasyonlardan bahsediyoruz. Altıncısı ve belki de en önemlisi, sabit rollere dayalı hiyerarşik yapılarda değil, esnek, akışkan, dinamik görevler, roller ve ekipler. Yani şu andan itibaren artık çok daha belki mikro işler alacağız. Bir anda ekipler bir araya geliyorlar, dağılıyorlar. Bulut iş gücünden firmalar
kendi işlerini çekiyor. Eski büyüklükte değil ve biliyorsunuz kurumsal yapılar daha hantal diye biliniyor. Daha küçük yapılarda daha esnek, hızlı, çok daha inovasyona açık, gelişime açık yapılarda gelişen sistemler bunlar. Çünkü artık o kadar hızlı değişiyor ve gelişiyor ki organizasyon yapıları bu hıza inovasyon anlamında ayak uydurması ancak bu metotla mümkün. Şimdi burada sorgulamamız gereken nokta şu. Geldiğimiz yerde sadece eskiye bakarak, şu ana kadar çoğunlukla bu beni şaşırtan kısmı, eskiye bakarak karar alıyoruz ama müthiş değişimler oluyor. Ve burada aynı zamanda da beni çok heyecanlandıran bölümleri devreye giriyor. Aynı zamanda size söyleyeceğim iyi haberler. Artık kararlarımızı geçmiş ve eskideki kariyer ve kariyer basamakları değil, farklı şekilde ileriye doğru bakarak bu kararlarımızı almamız gerekiyor. Nasıl? Bir, artık iş ve kariyerlerimizi, iş ve kariyer olarak değil, finans, İK vesaire olarak değil, kendi adına çözülecek problemleri belirleyerek, kendi adına çözülecek problemler her şey olabilir. Endüstri 4.0'ı bir ülkede oturtmak olabilir veyahut da kambur ve eğik durma yerine daha dik durmayı düzenlemek olabilir. Ama kendi adına çözülecek problemleri belirlemek ve artık onun üzerine çalışmak geleceğin belirleyici etmeni, iş gücü adına. İkincisi, gerekli iş yeteneklerini öğrenmek lazım. İş yetenekleri artık çok farklı. Bakın birkaç tane haber. Üniversitede öğreneceğiniz 4 sene ve çok iyi bir üniversitede olacağınızı varsayarsak, yine Deloitte'un bir raporuna göre söyleyeceğim. Üniversitede öğreneceğiniz 4 senede öğrenecekleriniz 5 sene içinde artık tedavülden kalkıyor. Yani onun için kendinizi sürekli yenilemeniz ve değiştirmeniz gerekiyor ve bu yenilik ve değiştirmeyi artık yeni dönem yeteneklere göre ve çözülecek ve farklı sektörlere, farklı fonksiyonlara adapte edilebilir yeteneklerle yapmamız lazım. Geleceğin iş yetenekleri. Bu Future Institute'un yayınladığı, bunlara daha detaylı bakabilirsiniz. Dünyadaki farklı disruption dalgaları ve ona göre oluşturulacak yetenekler. Ki burada aslında şu anda çok çok güzel Türkiye'de de okullar açılıyor. Maker hareketinden bahsettik az önce, kodlamadan bahsettik. Yani bunları artık çok daha yaratıcı, yapıcı bir şekilde kullanabileceğimiz yetenekleri edinmemiz gerekiyor. Öğrenme şekillerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ve 3, kendimizi tanımak. Kişisel bilincimizi arttırmak. Yani artık geldiğimiz nokta, Ali Rıza Bey'in söylediğini görüyorum ve arttırıyorum. Kas gücü ve beyin, evet kas gücü ve beyini yaptık. Binlerce yıl boyunca çalıştık. 10 binlerce yıl boyunca daha doğrusu. Ve bir yere geldik. Artık öyle bir noktaya geldik ki bütün yaptıklarımızı robotlara devrettik ve şimdi bir kısmını yapay zekaya da devrediyoruz. Peki daha ötesinde ne olacak? Yani biz o zaman daha neler yapacağız? İşte burada kendimizi tanımaya başlamamız gerekiyor. Kişisel bilincimizi arttırmamız gerekiyor. Ve buna göre kendi yolculuğumuza çıkıp belki de Hindistan'a doğru atacağınız veyahut da kendi ne yapmak istiyorsanız atacağınız farklı adımlar artık belki de günün sonunda şu anda aynı Experterra'da olduğu gibi farklı hayallerin birleştiği ve aynı zamanda tamamen yeni dönem iş gücünün oturtulduğu bir hikayeye doğru gidebilir. Onun için artık ne yapmamız gerekiyor? Kendimizin en iyi tohumları ekmemiz gerekiyor. Geçmiş hiç değişmeyecek diye ve hep aynı şekilde bugüne kadar nasıl böyle gelmiş, böyle gidecek yanılgısından kurtulmamız lazım. Çünkü böyle gelmiş, böyle gidecek dediğimiz az önce gördük. Şu anda yeni döneme doğru geçiyoruz ve bu dönemi kendimiz hep beraber inşa edeceğiz. Ve bunun için de kendimizden başlamamız gerekiyor ve bu değişimi hep birlikte yaratmamız gerekiyor. Ve burada bakın bir örnek vereceğim. Bunu geçen hafta okudum, geçtiğimiz hafta. Dünya 80 yıl yaşayan bir insan hayatı gibi düşünürsek şu anda 40 yaşında insanoğlu 8 saat önce Afrika'dan çıkmış ve son yarım saatini biliyoruz. Ve bazen de diyoruz ki son yarım saat nasıl geçtiyse geri kalan 40 senede öyle geçecek. Ama öyle değil. Yani şu anda elimize alıp güzel tohumları ekmemiz gerekiyor. Bazı
gördüğümüz ve iyi olduğunu düşündüklerimizi ekmemiz gerekiyor. Geleceğe beraber inşa etmemiz gerekiyor. Kendimizden başlamamız gerekiyor. Bu şeyle de yarın Anneler Günü, bütün annelerin de Anneler Günü'nü kutlarım. Çok teşekkürler.